Merhaba, kaynakların masamızda ve oldukça ilginç bir seçkiyle karşı karşıyayız. Kesinlikle öyle. Bir yanda George Orwell'dan kasvetli bir toplum eleştirisi, diğer yanda Amin Maalouf'tan trajik bir tarih yolculuğu. Son olarak da Paulo Coelho'dan manevi bir peri masalı. Aynen. Yüzeyde bakınca bu üç kitap birbirinden daha farklı olamazdı gibi duruyor. Bizim görevimiz de tam olarak bu sanırım. Evet. Bu üç bambaşka dünyayı birbirine bağlayan o gizli ipliği bulmak. Senin için bu kitapları bu kadar güçlü kılan ortak payda ne? Onu anlamaya Bu çalışacağız. çok heyecan verici bir görev. Çünkü bu seçki aslında tek bir büyük sorunun üç farklı cevabını arıyor gibi. İnsan kendisini çevreleyen düzene karşı nasıl durur? Hmm, Orwell'ın karakteri mesela toplumun dayattığı para ve statü düzenine kafa tutuyor. Maalouf'un kahramanı ise tarihin ve coğrafyanın acımasız kaderine direnmeye çalışıyor. Coelho'nun çobanına da kendine biçilmiş sıradan hayata isyan ediyor. Tam olarak bu. Yani masada 3 farklı isyan biçimi var. Bakalım bu isyanların ortak noktası neymiş? Harika bir başlangıç noktası. O zaman ilk isyanla, yani 1930'ların puslu Londra'sıyla başlayalım. Başlayalım. George Orwell denince akla hemen 1984 ve hayvan çiftliği geliyor, değil mi? Ama sen bizi yazarın bu dev eserlerinin gölgesinde kalmış bir kitabına yönlendiriyorsun. Aspistra. Evet. İsmi bile bir muamma gibi. Hadi şuradan başlayalım. Nedir bu Aspistra? Aspistra aslında oldukça gösterişsiz, çiçeksiz bir zambak türü. Ama romandaki anlamı bundan çok daha derin. Nasıl yani? Şöyle ki, iki Dünya Savaşı arasındaki İngiltere'de bu bitki alt orta sınıfın en büyük hayalini, yani o saygınlık ve statü arzusunu simgeliyor. Aa, ilginç. İnsanlar o çiçeksiz, sıkıcı bitkiyi oturma odalarının penceresine koyarak "Bakın biz de varız, biz de saygınız." demeye çalışıyorlar aslında. Anladım. Yani roman daha adıyla bile bize o dönemin toplumsal kaygılarının bir röntgenini çekiyor. O saksı bir bitkiden çok daha fazlası. Bir sosyal sınıf bileti adeta. Yani penceredeki bir saksı aslında kim olduğuna ya da daha doğrusu kim olmak istediğine dair bir beyan. Çok güçlü bir metafor. Kesinlikle. Peki ya hikayenin merkezindeki karakter, Gordon Comstock? Senin notlarında da belirttiğin gibi paranın dünyayı yönettiğine inanıyor ama aynı zamanda paraya savaş açıyor. Evet, tam bir çelişki. İyi bir reklamcılık işini bırakıp bir kitapçıda sefalet ücretiyle çalışmaya başlıyor. Ben bu karakterle biraz boğuştum açıkçası. Bu bir prensip meselesi mi yoksa sistemin dışında kaldığı için sisteme duyduğu bir öfke mi? Güzel soru. Yani bir sanatçı inadı mı yoksa sadece kendi başarısızlığını meşrulaştırma çabası mı? Ne dersin? İşte bu sorduğun soru romanın tam kalbi. Gordon karmaşık bir karakter çünkü o bir kurban olduğu kadar kendi hapishanesinin gardiyanı da. Hmm, Orwell'ın dehası burada ortaya çıkıyor. Bize sadece para kötüdür diyen basit bir karakter sunmuyor. Gordon, para tanrısından nefret ediyor ama hayatındaki her anı, her kararı, her ilişkisini paranın yokluğu üzerinden tanımlıyor. doğru. Sevdiği kadınla bir kahve bile içemiyor mesela. Aynen öyle. Sevdiği kadın Rosemary ile dışarıda bir kahve bile içemiyor çünkü parası yok. Bir şair olmak istiyor ama ilham perisi bile kulağına parayla ilgili dizeler fısıldıyor. Trajik. Asıl trajedi şu. Onu hapseden şey yoksulluk değil, o pencereye bir aspidistra koyma arzusu. Nefret ettiği sistemin onayını o kadar çok istiyor ki, bu arzu onu içten içe çürütüyor. Bu çok daha derin bir analiz. Yani asıl hapishane sistemin kendisi değil, sistemin zihnimize ektiği o statü sembolleri. Tam olarak bu. Kitabın kapağındaki tanıtımda Orwell'in bu konuyu benzersiz bir kara mizahla eleştirdiği belirtiliyor. Bu kasvetli hikayenin içinde mizah nerede peki? Mizah, o trajedinin tam içinde. Orwell, karakterlerinin o saygın görünme çabasının ne kadar gülünç ve acınası olduğunu gösteriyor. Mesela? Mesela Gordon'ın ablasının kardeşine son kuruşunu verirken bile hala o sahte nezaketi korumaya çalışması gibi anlarda. Veya o penceredeki aspidistra'ya ölmesin diye nasıl titizlikle bakıldığını. Sanki ailenin onuru o bitkiye bağlıymış gibi. Aynen. Bunu o kadar keskin bir dille hicvediyor ki, güldürürken düşündüren, hatta rahatsız eden bir mizah bu. Orwell,
Totaliter rejimlerin büyük yalanlarını anlattığı kadar sıradan insanların kendilerine söylediği küçük, gündelik yalanları da çok iyi görüyor. Anladım. Gordon'un savaşı aslında tamamen kendi zihninin içinde, toplumun görünmez kurallarına karşı verdiği psikolojik bir savaş. Çok içsel bir çatışma. Evet. Şimdi ise seçtiğin ikinci kitaba, Amin Mauluf'un Doğu'nun limanlarına geçelim. Burada çatışma içsel olmaktan çıkıp son derece dışsal ve acımasız bir hale bürünüyor. Mükemmel bir geçiş. Yani karakter artık bir sosyal beklentiyle değil, dünyasını paramparça eden savaşların ve tarihin ta kendisiyle mücadele ediyor. Aynen öyle. Çünkü Doğu'nun limanları tam olarak bu. Tarihin acımasız çarkları arasında sıkışıp kalmış bir hayatın hikayesi. Evet. Senin Mauluf'la lisede Semerkant'la tanıştığını ve yazarın kişisel öyküleri büyük tarihle birleştirme tarzından etkilendiğini notlarından anlıyoruz. Bu kitapta o tarzın zirve noktalarından biri. Kesinlikle. Osmanlı Sarayı'nda doğan, Beyrut'ta büyüyen, Paris'te direnişe katılan ve sonunda yine Beyrut'ta aklını yitiren isyan kitapların öyküsünü okuyoruz. Ama bu sadece onun öyküsü değil. Evet, aynı zamanda çöken bir imparatorluğun, çizilen yeni sınırların, kaybolan kimliklerin öyküsü. Tam da bu. Evet, notlarında kitabın Türk-Ermeni meselesi, Arap-İsrail Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi inanılmaz hassas ve karmaşık konulara değindiğini özellikle vurgulamışsın. Evet, değiniyor. Aklımdaki soru şu: bir yazar bu kadar mayınlı bir arazide taraf tutmadan, kimseyi yargılamadan nasıl yürüyebilir? Bu neredeyse imkansız gibi geliyor. Bir çatışma hikayesinde anlatı kaçınılmaz olarak bir tarafın bakış açısına daha yakın durmaz mı? Bu, Mauluf'un yazarlık dehasının kilit noktası. Bunu başarıyor çünkü amacı tarihi olayları analiz etmek ya da birilerine haklı çıkarmak değil. Peki amacı ne? O bu devasa olayların sıradan bir insanın ruhunda ve bedeninde bıraktığı yara izlerini gösteriyor. Tarih kitaplarında Adana'daki ayaklanmalar diye okuduğumuz bir satır, Hı hı. Mauluf'un romanında bir ailenin evini, geçmişini, her şeyini geride bırakıp kaçışının trajedisine dönüşüyor. İkinci Dünya Savaşı soyut bir kavram olmaktan çıkıp sevdiği kadını Nazi işgalindeki Paris'te arayan bir adamın çaresizliğine bürünüyor. Yani siyasi bir tez sunmuyor. Hayır, insani bir ağıt yakıyor. Bu yüzden de kimseyi suçlamadan herkesin acısını gösterebiliyor. Yani tarihi, büyük liderlerin ve orduların hikayesi olmaktan çıkarıp, isyan gibi tek bir bireyin savruluşu üzerinden anlatarak evrenselleştiriyor. Kesinlikle. Onun Beyrut ile Fransa arasında sıkışıp kalmış hayatı, aslında o coğrafyadaki milyonlarca insanın köksüzlüğünü, aidiyet arayışını temsil ediyor. Bir yere ait olamama hissi. Bu, Gordon'un topluma ait olamama hissinden çok daha somut ve yıkıcı bir durum. Kesinlikle. Gordon en azından savaşabileceği bir sisteme sahip. Onu reddedebilir, ona karşı şiirler yazabilir. Ama isyan kitapların düşmanı yok. Nasıl yani? Onun savaşı kontrolü dışındaki güçlere karşı. Savaşlar, devrimler, değişen sınırlar. O, tarihin rüzgarında savrulan bir yaprak gibi. Bu yüzden onun isyanı, Gordon'unki gibi aktif bir kafa tutma değil, hayatta kalmaya ve kimliğini korumaya yönelik trajik bir çırpınış. Peki, Orwell'da topluma karşı bir isyan, Mauluf'ta tarihe karşı bir hayatta kalma mücadelesi, üçüncü kitabın Paulo Coelho'dan Simyacı, bu denklemin neresinde duruyor? Evet. Bu kitap, diğer ikisinin aksine dış dünyadaki bir çatışmadan çok tamamen içsel bir yolculuğu anlatıyor gibi. Bir nevi küçük ve kendi kendine dayattığım bir hayata karşı isyan. Aynen öyle. Simyacı, savaşı tamamen bireyin içine taşıyor. Notlarında Coelho'yu bu meşhur kitabıyla değil, Katip ve Elif gibi eserleriyle tanıdığını belirtmişsin. Doğru. Hatta özellikle Elif'in seni reenkarnasyon gibi konulara yönelttiğini de. Bu çok önemli bir detay. Çünkü bu, senin Simyacı'yı okumadan önce zaten onun mistik ve felsefi diline hazır olduğunu gösteriyor. Evet, bir ön hazırlığım vardı diyebilirim. Birçok okurun aksine sen bu dünyaya hazırlıklı girmişsin. Evet, bu doğru. Peki, Simyacı'nın hikayesine gelirsek. Endülüslü çoban Santiago bir rüya görüyor ve Mısır piramitlerinde bir hazine olduğuna inanıyor. Bütün hayatı olan koyunlarını satıp yola çıkıyor. Evet. Dürüst olmak gerekirse bu kitap hem çok seviliyor hem de fazla basit, hayat dersi
veren bir masal gibi eleştiriler alıyor. Senin notların kitabın pozitif yönlerine odaklanmış. Bu eleştirilere hak verdiğin noktalar var mı? Bu basitlik bir zayıflık mı? Yoksa kitabın asıl gücü mü? Bu çok yerinde bir soru ve kitabın neden bu kadar kutuplaştırıcı olduğunu açıklıyor. Evet, simyacı edebi derinliği olan, karmaşık karakter analizleri sunan bir roman değil ama amacı da bu değil. Amacı ne peki? Senin notlarında da altını çizdiğin gibi bu kitap bir yaşam ve ahlak kılavuzu. Onun gücü tam da o peri masalına benzeyen basitliğinde yatıyor. Neden? Çünkü sorduğu sorular evrensel ve zamansız. Kendi kişisel menkıbenin peşinden gidiyor musun, yoksa başkalarının senin için çizdiği yolda mı yürüyorsun? Evet. Santiago'nun yolculuğu boyunca kandırılması, soyulması, her şeyini kaybetmesi, bunlar aslında birer ders. Notlarında dediğin gibi bu bir öğrenme hikayesi. Hayatı okumayı, işaretleri takip etmeyi öğreniyor. Yani asıl hazine Mısır'daki altınlar değil, yolculuğun kendisinin Santiago'yu dönüştürmesi. Aynen öyle. Kitabın tanıtımında Mevlana'nın Mesnevisindeki bir öyküden ilham alındığı belirtiliyor. Bu da aslında hikayenin ne kadar kadim bir bilgeliğe dayandığını gösteriyor. Kesinlikle. Bu Brezilyalı bir yazarın modern bir hikayesi değil, binlerce yıllık bir sufi geleneğinin, bir bilgelik arayışının popüler dilde yeniden anlatımı. Simya metaforu da buradan geliyor sanırım. Tabii. Simya, metali altına dönüştürme sanatı olarak bilinir. Ama kitabın anlattığı asıl simya, sıradan bir çobanın korkularını ve şüphelerini aşıp kendi kaderinin efendisi olan bilge bir adama dönüşmesidir. Yani gerçek dönüşüm dışarıda değil, içeride. Gerçek dönüşüm dışarıdaki metalde değil, insanın kendi ruhunda gerçekleşiyor. Bu yüzden bu kadar çok insana ilham veriyor. Herkesin kendi hayatında aradığı bir hazine ve o hazineye gitmekten alıkoyan korkuları var. Coelho, okura o ilk adımı atma cesaretini vermeye çalışıyor. Evet, bu 3 kitaba yaptığımız yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. Orwell ile statü ve paranın yarattığı o toplumsal hapishaneyi gördük. Evet. Maluf ile tarihin bireyi nasıl yuttuğunu ve Coelho ile kendi potansiyelimize ulaşma arayışımızı konuştuk. Başta sorduğumuz soruya geri dönelim o zaman. Dönelim. Bu 3 farklı isyanı birbirine bağlayan o gizli iplik ne? Bence o iplik değer kavramı. Üç kahraman da dışarıdan dayatılan değer sistemlerini sorguluyor ve kendi kişisel değerlerini bulmaya çalışıyor. Açar mısın biraz? Gordon Comstock, toplumun değerli gördüğü parayı ve saygınlığı reddedip sanatsal üretimin değerini bulmaya çalışıyor. Başarısız olsa da deniyor. Doğru. İsteniago'da, imparatorlukların ve ulus devletlerin çizdiği sınırların ve dayattığı kimliklerin anlamsızlaştığı bir dünyada, ailesine ve köklerine olan aidiyetin değerini korumaya çalışıyor. Santiago'da Santiago ise güvenli ve öngörülebilir bir çoban hayatının değerini reddedip bir rüyanın peşinden gitme cesaretinin paha biçilmez değerini keşfediyor. hepsi birer simyacı aslında. Kendi hayatlarını, toplumun onlara verdiği değersiz metallerden kendi anladıkları şekilde altına dönüştürmeye çalışıyorlar. Tab olarak bu ve bu da bizi sana, bu kaynakların sahibine geri getiriyor. Evet. Sana bırakacağımız son düşünce şu olabilir. Bu okuma listesi 2018 yılına ait. O dönemdeki ruh halini, meraklarını, arayışlarını yansıtıyor. Hı hı. Eğer bugün şu an otursan ve seni son zamanlarda en derinden etkileyen 3 kitabı listelesen o kitaplar hangileri olurdu? Güzel soru. Ve daha önemlisi o 3 kitabın arasında belki ilk bakışta fark etmediğin o gizli bağ ne olurdu? Senin en sevdiğin hikayeler şu anda kendi hayatında cevaplamaya çalıştığın hangi büyük soruları yansıtıyor?